Merhaba arkadaşlar. Sevim'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir de zil butonunu aktifleştirirseniz ilk sizler haberdar olursunuz yeni projemde. Bugünkü yeni projemizde pullu pareo etek öreceğiz. İpim Alize Diva 67 numara. Tığım 2,5 milimlik tığ. Bir miktarda pullarım var. Mezura ile de ölçü alacağız. Herkes kendi basen ölçüsüne alsın. Basen ölçüsünü aldıktan sonra çok sık olmadan, çok da bol olmayan zincirlerimizi çekelim. İsterseniz bu zincirleri çekerken bir miktar aldığınız ölçüden kısa çekebilirsiniz. Çünkü örneklerimiz malum, örgülerimiz esneme payı da oluyor. Ama bu sizin isteğinize bağlı. Şimdi mezurumuzdan aldığımız ölçüye kadar zincirlerimizi çekelim. Hep birlikte başlayalım eteğimizde. Zincirimi çekip geldim. Uç kısmından birleştiriyoruz. Şöyle tığ üstü almadan birleştiriyoruz. Uzunca da bir zincirimi çektim ölçümü alarak. Şimdi üzerine 6 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek çift tığ üstüyle trabzan yapacağız. Şimdi sayacağız. 1 2 3. zincire batacağız. Üçlü trabzan yapacağız. Bu ilk trabzanımız. 2 zincir çekeceğiz. Yine sayacağız. 1 2 3. Üçüncü zincire batacağız. Bu şekilde. 2 zincir çekeceğiz. 1 2 3. Bu şekilde bu sırayı komple tamamlayalım. Gelelim. Sıranın sonuna geldim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Şu kutuları 4 tane sayarak bu sırayı komple örelim. Biliyorsunuz burası paryo eteğimizin alt kısmı, dip kısmı, bel kısmından başlamıyoruz. Etek kısmından başlayıp yukarı doğru gideceğiz. İlk sırasını tamamlarken sayacağız. 4 kutu artı 4 kutu artı 4 kutu. 4 kutudan oluşuyor. Şöyle diyeyim. 1, 2, 3, 4. Böyle saya saya gideceğiz. Ondan sonra burayı şimdi şu şekilde birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4 sayıyoruz ve birleştiriyoruz. Tığ üstüsüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek buraya üçlü trabzan yapacağız. Bu şekilde. 1, 2. Şimdi burada bekletiyoruz. Burada hemen ilk pulumuzu yerleştireceğiz. Bu şekilde elimize alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Zincirimizi çekiyoruz 2 tane. Hemen yandaki trabzanın tepesine üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve saymaya başlıyoruz. Bir trabzan, 2 zincir çekiyoruz. Bu ikinci trabzan, 2 zincir çekiyoruz. Bu üçüncü trabzan, 2 zincir çekiyoruz. Şimdi geldik dördüncü trabzana. Aynı bu şekilde 1 2 tane yapıyoruz. Üçüncüyü bağlamadan pulumuzu alıyoruz. İçinden tığımızı geçirip bu şekilde
üçünü birden topluyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki trabzanın tepesine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane daha yapalım beraber. İyice anlayalım. Yandaki trabzanın üstüne trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekiyoruz. 2 kere tığımıza doluyoruz ipi. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane yaptık. Şimdi geldik pulu eklediğimiz kısma. Burada bir kere, 2 kere, üçüncü trabzanda bekletiyoruz. Hemen böyle geçiriyoruz. Bu şekilde hepsini bir topluyoruz trabzanın tepesinde. 2 zincir çekerek devamını yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada bakalım ne yaptık? İkinci sırada gördüğünüz gibi 6 zincir çekerek hemen ilk trabzanı yaparken pulumuzu yerleştirdik. Araya da 1, 2, 3, 4 kutu bıraktık. Bu şekilde bu sırayı da komple tamamlayalım. Bu son kısımda yine buluşalım. Sıranın sonuna geldim. Sıranın sonu şu şekilde görünüyor. 2 zincirimi çektim. Şimdi buraya bağlayacağız. 1, 2, 3, 4. zincire böyle yakın 1, 2, 3, 4 yakından göstereyim. Tığ üstüsüz bu şekilde bağlıyoruz. Bağladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yine 6 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6. Tığ üstümüzü alıyoruz. Buraya trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada pul eklemeyeceğiz. Bu sırada sadece üçlü trabzanlarımızın arasına 2 zincir çekerek öreceğiz. Bu şekilde. Bir sırada ekleyeceğiz. Bir sırada eklemeyeceğiz pul. Şimdi bu sırayı da böyle normal şekilde örelim. Sonuna gelelim. Yine sıranın sonundayız. Burada şimdi 2 zincir çekerek 1, 2, 3, 4. zincire bağlıyoruz. Tığ üstüsüz bağlıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Çift tığ üstü alarak üçlü trabzanımızı buraya yapıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çektim. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2. Şimdi burada bakın 1, 2, 3. Dördüncü de burada 1, 2 pul takacağız. Göstereyim. Şu şekilde bak. 1, 2, 3, dördüncü de. Bu şekilde yine aynı delikten tığımızı geçiriyoruz. Üçünü birden topluyoruz. 1, 2 zincir çekerek yeniden üçlü trabzanı yapıyoruz. Araya aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağız. Fakat dördüncüde pulumuzu takacağız. 3 oldu. 4'e geldik. 1, 2 pulumuzu alıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Sıramıza
aynı şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırada ne yaptık onu da görelim. Bakın ortasına düşüyor. Bu sıradan sonra pullarımız yerleri daha da kolay olacak. Çünkü her yeni sıraya geçtiğimizde, pul takma sırasına geçtiğimizde şu alttaki çubukları takip edeceğiz. Onun üstüne denk gelen yere diğer çubuğun üstüne pulumuzu takacağız. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Sonunda yine buluşalım. Sıranın sonundayız yine. 2 zincirimi çektim. 1 2 3 trabzan. Şimdi 4. trabzanı yaparken buraya, bu sıraya son pulumu yerleştiriyorum. Şu şekilde her zamanki gibi 2 zincir çekiyorum. Buradan 1 2 3 4 zincir sayarak birbirine kaynaştırıyorum. Bu sırayı tamamlıyorum. Yeni sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu sırada bildiğiniz gibi pul yerleştirmiyoruz. Bu sırada sadece kutularımızı örüp sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yeni sıraya geçerken yeniden görüşelim. Yine sıranın sonuna geldim. Şimdi burada yine 1 2 3 4 sayarak 4. zincirin içine sırayı bağlayarak tamamlıyoruz. Yeni sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Burada şimdi bakın alttaki çubuğu takip ediyoruz. Burada pul yerleştirmiştik. Şimdi direkt buraya trabzanımızı yaparken pulumuzu da yerleştireceğiz. 1 2 üçüncüyü bağlarken pulumuzu takıyoruz. Üçünü birden topluyoruz. Yine 2 zincir çekerek yan tarafta trabzanın tepesine yeniden trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanı yapıyoruz. 2 üçüncü trabzanı yapıyoruz. Dördüncü yaparken burada yeniden pulumuzu takıyoruz. 2 zincir çekerek hemen yine yan tarafa yeni trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Yeni sıramız burada. Şimdi dediğim gibi bu iki sırayı şaşırmadan tamamladıktan sonra, yani 2 pul sırasını, üçüncüde artık nerede pul yerleştireceğimiz belli oluyor zaten. Ama yine de siz şu aradaki çubuk sayılarını da sayın. Bazen şu pulun arkasına yanlışlıkla trabzan yapılabiliyor. O zaman örnek karışıyor. Ama tam belirgin olarak nereye pul yerleştireceğiz dersek size bu tüyoyu veriyorum. Bu alttaki çubuğu takip ederek nereye yerleştireceğinizi görüyorsunuz. Bu şekilde bu sırayı da yapıyoruz. Hatta burada şimdi daha benim gösterecek bir şey yok. İstediğimiz boya kadar bu şekilde örelim. Ondan sonraki bölüme beraber devam edelim. Etek kısmını istediğimiz boya kadar örelim şimdi. Ben eteğimi istediğim boyda ördüm. Şimdi hep birlikte bel kısmını yapacağız. Etek boyumuzun son sırasını birbirine
kaynaştırıyoruz. Son sırası pullu sırayla tamam buluyor. Şimdi burada yandaki zincirin içinden tığ üstüsüz bu şekilde kaynaştırarak orta yere geliyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Çift tığ üstümüzü yine alıyoruz. Bu sefer tepelere batmıyoruz. Ortalardan geçiriyoruz tığımızı. Ve araya bir zincir çekiyoruz. Çift tığ üstü, araya bir zincir. Yine aynı çift tığ üstüyle trabzanımızı yapıyoruz. Araya bir zincir. Burası eteğimizin bel kısmı oluyor. Bu sırayı bu şekilde tamamen örelim, tamamlayalım. Bu şekilde görünecek. Biraz toplanıyor. Toplanması da lazım. Çünkü belin lastik kısmı oluyor burası. Sıranın sonunda 1, 2, 3, 4 sayarak dördüncü de bağlıyoruz bu sırayı. 4 zincir çekiyoruz. İkili tığ üstü alıyoruz. Ortasından bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden yeniden tığımıza 2 tane doluyoruz. Bu sefer tepeye üçlü trabzan yapıyoruz. Yine tığımıza doluyoruz. Ortadan üçlü trabzan. Bu sefer tepeden yine üçlü trabzan. Bir ortadan bir tepeden. Ortasından bir tepesinden üçlü trabzan yaparak bu sırayı sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonunda son üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tığ üstüsüz bu trabzanın tepesine bağlıyoruz. Tekrardan 4 zincir çekiyoruz. Çiftli tığ üstü alıyoruz. Aynı deliğe bir üçlü trabzan yapıyoruz. Yanındakine üçlü trabzan, bir sonrakine. Bu sırayı da aynen bu şekilde tamamlıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan. Bu şekilde tamamlayalım şimdi. Sıranın sonundayım. Sonuncu üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu ilk trabzanın tepesine bağlıyorum. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Benim için bu 2 sıra lastik yeterli bel kısmına. Sizler daha geniş istiyorsanız bu sırayı 1 veya 2 kere daha tekrarlayabilirsiniz. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Aynı deliğin içine bir tığ üstü alarak böyle çıkartıyoruz. Hepsini birden topluyoruz. Yarım trabzan yapmış oluyoruz. Tığ üstü alıyoruz. Yanındakine hemen üçünü bir bu şekilde tığımıza topluyoruz. Ve hepsini birden geçiriyoruz. Bir daha yapıyoruz. Bir tığ üstü alıyoruz. Yandakinin içinden girip
Üçünü birden topluyoruz. Tığ üstü alıyoruz. Yandakinin tepesinden hemen giriyoruz. Üçünü bir topluyoruz. Bu bizim son sıramız oluyor lastik kısmında. Bu şekilde eteğimizi tamamlayalım. Sonunu da bu şekilde hep birlikte bağlayalım. Burada hiç tığ üstüsüz almadan başladığımız zincirin içine tığ üstüsüz geçirip bu şekilde bir zincir çekerek bitirelim. Eteğimiz bitti. Beline bağ ben bu şekilde yapacağım. Bel bağını. Sizler de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benimle aynı yapmak isteyenler için gösteriyorum. İlk 4 zincir çekiyoruz. 1. Şu ilk zinciri biraz bol tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tığ üstü alıyoruz. Buradaki zincire batıyoruz. Bir tane gevşek, sıkı olmasın, gevşek ilmek çekiyoruz. İçinden bir tane geçirip zincir yapıyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Bir tığ üstü alıyoruz. Şimdi burada şu üst kanatı değil, iki kanatı birden alıyoruz. İçinden geçiriyoruz bolcana. Bir zincir çekiyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Tığ üstü alıyoruz. Bakın iyice göstereyim. Şu ilk kanat tek değil. Çeviriyoruz. Şurada ikinci kanat var. Şu iki kanatı birden alıyoruz. Bolca bırakıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Tığ üstümüzü alıyoruz. Bol bıraktığımız kanatın ikisini de alıyoruz. Bu şekilde bir zincir çekip trabzanımızı yapıyoruz. Daha yakın göstereyim anlaşılsın diye. Bir tığ üstü, iki kanatı birden alıyoruz. Bir ve arkadaki içinden geçiriyoruz. Bolca bırakıyoruz. Bir zincir trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde bağcığımı örüyorum. Bitmiş hali de böyle. Bağcığını da ördüm, taktım. Şu şekilde yakından göstereyim size. Şöyle iki tane arasından, önden ve arkadan iki trabzan arasından geçirdim ve bu şekilde bitirdim.